Bundan binlerce yıl önce dünyanın dört bir yanındaki kayıp medeniyetler, arkalarında devasa yapılar, gizemli çizgiler ve henüz çözülmemiş sırlar bırakarak tarih sahnesinden çekildiler. Geride bıraktıkları izler asırlardır insanları büyülemeye devam ediyor. Peki geçmişin bu devasa taş yapıları, kayıp şehirleri ve dev figürleri bize ne anlatıyor? Buraları kimler neden inşa etti ve neden terk ettiler? Bilim insanları hala çözemedikleri bu soruları yanıtlamak için her geçen gün daha fazla araştırma yapıyor. Ancak bazı sırlar belki de asla gün yüzüne çıkamayacak. Daha önce Mısır piramitlerinin çözülmemiş sırlarını ve Pompei'nin trajik sonunu inceledik. Peki ya şimdi? Bu videoda tarihin bize bıraktığı çözülmemiş 5 büyük gizemli noktayı keşfe çıkıyoruz. Bu yapılar sadece taşlardan ibaret değil, her biri insanlık tarihinin en büyük sırlarını saklıyor. O dönemlerde böylesine anıtsal yapıların inşa edilebileceğini düşünmek bile insan aklının sınırlarını zorlarken, kim bilir daha bilinmeyen hangi sırlar bizi bekliyor. Hazırsanız biraz daha yaklaşalım. Daha derinlere dalmadan önce videoyu beğenir ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız seviniriz. Ayrıca abone olmanız ve bildirim zilini açmanız bizim de videolara devam edebilmemizi sağlayacak. Şimdiden teşekkürler. İnka İmparatorluğu'nun en güçlü olduğu 1450'li yıllarda Peru'nun tropikal yağmur ormanlarının kalbinde yükselen Ant Dağları'nın zirvesinde ve deniz seviyesinden 2430 metre yükseğe inşa edilen inanılmaz bir şehir. 200 bin yapıdan oluşan bu nefes kesici şehir, düz ovalar yerine neden deniz seviyesinden bu kadar yükseğe inşa edildi? Sisler arasında beliren Machu Picchu, uzmanlara göre bilinenden çok daha büyük bir alana sahip. Dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan İnkaların en önemli şehri olarak inşa edilen bu yapılar bir şekilde terk edildi. İspanyolların bölgeyi işgal etmesi sırasında keşfedilemeyen ve bu sayede üzeri zaman tarafından örtülen ve bozulmadan kalan bu şehir, 1911 yılında Amerikalı tarihçi Hiram Bingham tarafından bulundu. Peki bu şehir neden inşa edildi? İlk inanışlar, güneş tanrısı Inti'ye inanan İnkaların şehri güneş rahibeleri için inşa ettikleri ve şehrin bütünüyle bir manastır olduğuydu. Arkeologlar tarafından bulunan insan kalıntılarının kadınlara ait olması da bu görüşü destekledi. Fakat ilerleyen araştırmalarda birçok erkeğe ait kemik parçaları da bulundu ve bu görüşten uzaklaşıldı. Bugün bilinenlerse İnkaların efsane imparatorlarından Pachacutic'in muazzam imparatorluğunu ve ailesinin gücünü bu şehri inşa ederek taçlandırmak istemiş olabileceği. Evet, burası bir imparatorluk mülküydü ve seçkinlerle din adamları ve kadınları için inşa edilmişti. Neden birdenbire terk edildiği sorusuysa bugün için hala muamma. Böylesine muazzam bir yapı inşa edip burada yaşamaya başlayıp da neden aniden yurtlarından ayrıldılar? İşte tarihin gizemlerinden biri. Acaba gelecekte bu soruya yanıt bulabilecek miyiz? Machu Picchu'nun sırlarla dolu dünyasından ayrılıp Peru'nun çöl kumlarına işlenmiş bir başka gizeme, Nazca çizgilerine gidiyoruz. Yüzyıllar boyunca keşfedilmeyi bekleyen bu çöl harikaları geniş alanlara yayılan devasa geometrik şekiller ve hayvan figürleriyle aynı Machu Picchu gibi zamanın ve tarihin sır dolu izlerini taşıyor. Peki bu çizimler kimler tarafından ve ne amaçla yapıldı? Günümüzde bile hala yanıtlanamamış bu sorular Nazca çizgilerinin gizemini daha da derinleştiriyor. Bu çizimler öylesine büyük ki yerden bakıldığında anlaşılamıyor. Bu nedenle de anca 1926 yılında bölgede yapılan uçuşlar sırasında fark edilebildi. Bilim insanları tarafından M.Ö. 200 ile M.Ö. 700 yılları arasında tarihlenen bu gizemli çizgilerin İnka uygarlığından çok daha öncesine ait olduğu kesin. Peru'nun başkenti Lima'nın 300 kilometre güneydoğusundaki Nazca kasabasında 800'den fazla düz çizgi, 300 geometrik figürle 70 hayvan ve bitki çizimi çöl tepelerinde yüzlerce metre boyunca uzanıyor. Kuş, maymun, köpek, örümcek çizimlerinin yanı sıra üçgen ve sarmal çizgiler de var. Araştırmacılar yılda sadece 20 dakikacık bir zaman diliminde yağmur yağan ve yüzyıllardır kuraklıktan kırılan bölgede eski uygarlıkların yağmur için inandıkları tanrılara yakarmak amacıyla bu çizgileri yapmış olabileceklerini düşünüyor. Bu çizimlerin yaratıcıları ve anlamı belirsizliğini korurken Nazca çizgileri tarihin sessiz şahitleri olarak bizi kendine çekmeye devam ediyor. Çöl kumlarında gizlenen Nazca çizgilerinin ardından şimdi gözlerimizi İngiltere'nin sisli ovalarına çeviriyoruz.
Binlerce yıl öncesine uzanan bu yolculuk bizi bir başka gizemli yapıya, Stone Age'e götürüyor. Salisbury düzlüğündeki taş blokların nasıl ve neden buraya yerleştirildiği sorusu hala kesin olarak yanıtını bulamadı. Araştırmacıların elinde bazı bilgiler olsa da net bir cevap verilemiyor. Yani Stone Age'in kadim gizemi bugün hala aralanmış değil. Düşünün, milattan önce 3000'li yıllar. Daha tekerlek bile icat edilmemiş. İnsanlık taş devrini yaşıyor. Tonlarca ağırlığa sahip ve çeşitli büyüklüklerde bu taşlar, astronomik gözlemler ya da dini törenler ve ritüeller için bu ovaya dikilmiş gibi görünüyor. Fakat kafa karıştırıcı en önemli bilgi, taşların anıt civarına ait olmadığı gerçeği. Stone Age'in iç çemberini oluşturan mavi taşlar, yüzlerce kilometre uzaklıktaki Galler'de bulunan Preseli dağlarından getirilmiş. Yapının dış çemberini oluşturan sarsen taşları ise İngiltere'nin güneybatısında bulunan Wiltshire kasabasındaki Batı Ormanları adı verilen bir bölgeden getirildiği de yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlandı. Çok uzaklardan buraya taşınan bu taşların yerlerinden nasıl hareket ettirildiği ve buraya kadar nasıl getirildiği sorusuna da yanıtlar bulunmaya çalışılmış. Ahşap kütükler üzerine bağlanarak bir çeşit ilkel tekerlek üzerinde bu bölgeye kadar sürüklendikleri düşünülüyor. Peki yapımı yüzyıllar boyunca devam eden, hikayesi tarih öncesi dönemde bile nesilden nesile aktarılan bu taş yapıyı kimler yaptı? Sıkı durun, çok önemli bir bilgi vereceğim. Dünyanın en saygın bilimsel dergilerinden biri olan Nature'da yayımlanan bir makaleye göre bu taşlarda kadim Anadolu halkının izleri var. Yapılan bilimsel çalışmada İngiltere'de Neolitik çağda bu bölgede yaşayanların kalıntılarından alınan DNA örnekleriyle aynı dönemde Avrupa'da yaşayanların DNA'ları karşılaştırıldı. Araştırmaya göre M.Ö. 4000'li yıllarda Batı Anadolu'dan yola çıkan kavimler Britanya adasına ulaştılar ve buraya yerleştiler. DNA'lar tarih öncesi Britanyalıların kökeninin büyük ölçüde Akdeniz rotasını ya kıyı boyunca ya da teknelerle bir adadan diğerine geçerek takip eden gruba dayandığını gösteriyor. Yapılan araştırmalara göre bu göçmenler Avrupa'ya tarımı da getirdiler. Bunun yanı sıra megalit olarak adlandırılan ve dev taş bloklarıyla oluşturulan bu anıtsal yapı kültürünü de Avrupa anakarasına getirmiş olmaları mümkün. Çünkü Stone Age'den çok daha eskiye, milattan önce 10.000'lere tarihlenen dünyanın bilinen ilk megaliti Anadolu topraklarında, Göbekli Tepe. Şimdi de Göbekli Tepe'ye, tarihin derinliklerinde kalan ve insanlık tarihini yeniden yazan bir yapıya odaklanıyoruz. Şanlıurfa yakınlarında yaklaşık 12.000 yıl önce inşa edilen bu devasa taş yapılar bilinen en eski tapınak kompleksi olarak kabul ediliyor. Tarıma dayalı yaşam biçiminden çok daha önce inşa edilen Göbekli Tepe, bugünkü modern yerleşik düzene dair insanlığın sahip olduğu tüm fikirleri alt üst ediyor. Göbekli Tepe, insanlık tarihinin bilinen en eski ibadet merkezi. Mısır piramitleri ve Stone Age'den binlerce yıl önce yapılmış olduğu gerçeği yüzümüze bir tokat gibi çarpıyor. Bu yapının önemi yalnızca yaşından değil, aynı zamanda karmaşık mimari yapısından ve dönemin insanların inanç ve sosyal yapısını yeniden değerlendirmemize yol açmasından da kaynaklanıyor. 6 metrelik T şeklindeki dev taş sütunları, üzerlerindeki ayrıntılı figürler ve hayvan kabartmalarıyla inşa edildiği dönemdeki toplulukların ileri seviyede bir organizasyon yeteneğine sahip olduklarını gösteriyor. Bölgenin keşfedilmesiyle birlikte tarihçiler tarıma geçiş sürecini ve yerleşik yaşamın başlangıcını artık düşündüklerinden daha eskiye dayandırıyorlar. Üstelik burası yerleşik yaşamdan çok daha önce inanç temelli bir toplumsal yapının var olduğunu gösteren en önemli kanıt. Göbekli Tepe yalnızca mimari değil, aynı zamanda sosyolojik ve antropolojik olarak da insanlık tarihinde yepyeni bir pencere açıyor. Burası insanlığın kolektif bir inanç sistemi etrafında bir araya geldiği belki de ilk kutsal mekan. Dünyanın en bilinen megalitlerini gölgede bırakan gerçekleriyle Göbekli Tepe, geçmişe dair sahip olduğumuz her bir bilgiye meydan okuyarak medeniyetin doğuşuna dair bildiğimiz her şeyi yeniden yazdırıyor. Fakat kimler, neden ve nasıl böylesine devasa bir yapıyı inşa ettiler sorusu bugüne kadar yanıtlanabilmiş değil. Kim bilir, ileride elde edilecek yeni bulgular belki de her şeyi apaçık görmemizi sağlar. Bu umutla tarihin bir başka gizemli noktasına geçelim. Moai heykelleri. Göbekli Tepe'nin kadim taş yapılarından Paskalya Adası'ndaki Moai heykellerine uzanarak insanlık tarihinde bir adım daha atıyoruz. Paskalya Adası, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alıyor.
ve bir medeniyete sahip en yakın yerleşim yeri olan Şili'ye 3000 kilometre uzaklıkta. Bu adanın en büyük gizemi ise Moai heykelleri. Bu heykeller milattan sonra 1000 yılından 17. yüzyıla kadar adadaki Rapa Nui halkı tarafından inşa edilmiş dev taş figürlerden oluşuyor. Bu kadim halkın atalarını temsil edecek şekilde yapıldığı düşünülen ve adanın çeşitli yerlerine dağılmış bulunan yaklaşık 1000 adet heykel var. Bu heykellerin çoğu 4 metreyi aşıyor. Ancak bazılarının boyu 10 metre. Heykeller adada bulunan volkanik bir taştan oyulmuş. Bu taş figürlerin bazılarında ortalama 13 ton ağırlığındaki pukao adı verilen kırmızı taş başlıklar var. Heykellerin ağırlıkları ne kadar derseniz en büyüğü 10 metre uzunluğunda ve tam olarak 86 tonluk bir ağırlığa sahip. Tüm bu bilgiler Rapa Nui halkının ileri düzey bir mühendislik bilgisine sahip olduğunu da kanıtlıyor. Araştırmacılar heykelleri ahşap kızaklarla taşıdıklarını, başlıkları ise yuvarlayarak götürdüklerini düşünüyor. Son çalışmalarsa heykellerin adadaki su kaynakları ve tarımsal alanlarla bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor. Moai heykellerinin tamamlanmamış olanları ise hala Rano Rakaku adı verilen volkanik dağın yamacında duruyor. Bu da inşaat ve taşımada ani bir duraklama yaşandığını gösteriyor. Okyanusun ortasındaki bu küçücük ada modern dünyanın en büyük gizemlerinden biri. Dünya tarihinde ve farklı coğrafyalarda yaptığımız yolculuğumuz burada sona eriyor. Ancak keşfedilmeyi bekleyen daha nice sır bizi yepyeni hikayelere çağırmaya da devam ediyor. Peki siz bu tarihi yerlerden hangisini daha ilginç buldunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Siz de bu tür tarihi gizemleri seviyorsanız beğen tuşuna basarak ve kanala abone olarak bize katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.